günler, Damla, ben nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler, hemen nasıl yardımcı olabilirim? Üyelik numaranızı rica edebilir miyim Hasan Bey? Son kullanma tarihi kartınızı. Arkadaşlarımız en kısa zamanda sizi arayarak arızanızı gidermiş olacaklardır. Pek teşekkür ederim, iyi günler. Ancak üründe herhangi bir yıpranma, bozulma vesaire varsa... Son olarak görüşmek istiyorsanız sizlerden bir telefon numarası rica edebilir miyim? Görüşme gerçekleştirilmiş ancak sizlere ulaşılamamış. İlerleyen dönemlerde kan paydır hakkında bilgi vermek ister misiniz Kaya Bey? Ahmet Bey, kayıtlarım için telefon numarası rica edebilir miyim? Teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum Elif. Ben Windows'ta nasıl yardımcı olabilirim? Arka tarafı dolar. Giriş yok, girişi kapatmışlar, tamamen kapatmışlar. Artık her sorunumuzu evimizden çıkmadan yalnızca telefona uzanarak çözebiliyoruz. Peki ya telefonu kaldırdığımızda duyduğumuz bu seslerin sahipleri? İyi günler, hemen nasıl yardımcı olabilirim? Özde Afacan, günümüzü kurtaran bu gizli kahramanlardan yalnızca biri. Ahmet Bey, kayıtlarım için telefon numarası rica edebilir miyim? İsmim Özde Afacan. 14 Temmuz 1986 Üsküdar doğumluyum. Ailemle birlikte Üsküdar'da yaşıyorum. Doğduğumdan beri zaten Üsküdar'dayız. Şileliyiz. Yine İstanbulluyuz zaten. Yaklaşık 4 yıldır çağrı merkezi sektöründeyim. Şu anda da büyük bir firmada çağrı merkezi sektöründe yine takım liderliği yapıyorum. Evet, itibariyle kendi firmasını kararmayalım işte. Şu an inceleme aşamasında Maalesef internet var. 4 kişi yaşıyoruz zaten. Annem, bir ablam, bir de kardeşim var. Babamı kaybettik. Annem ev hanımı, ablam yine bir mağaza yöneticisi olarak çalışıyor. Kardeşim de okuyor şu anda. Benim işimi ilk başta zaten bilmiyorlardı çok fazla. Ben de bilmiyordum zaten bu işe başlarken nasıl olup bittiğini. Yani çok fazla bilinen bir sektör olmadığı için kabul etmeleri biraz zor oldu aslında. Hala da çok fazla annem detayını bilmez ne iş yaptığımın. Böyle bir durum var. Ama şu anda daha çok yayıldığı için en azından başkalarından da duyuyor bu meslekte, bu sektörde çalışanları. O yüzden biraz daha iç rahat şu anda. Deyip tamam diyerek kapatalım. Yazıcının üzerine temiz bir müsvedde kağıt koyalım. Şimdi ben Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler mezunuyum aslında. İşimi yapmak istedim ilk başlarda ama tabii ki tecrübesizlik, deneyimsizlik her yerde çok rahat iş bulmanızı sağlamıyor. O zamanlar benim bir tanıdığım vardı yine çağrı merkezinde çalışan. İşte eleman aradıklarını vesaire söyledi. Ben de bir yerden başlayayım dedim. Yani evde oturmaktansa en azından bir gireyim, bir deneyeyim diye başladım. O başlamadan sonra zaten gerisi geldi. Özde Hanım'ın müdür yardımcısı Fatih Arslan, bizlere bir çağrı merkezi operatörünün ve Özde Hanım'ın kariyerinin kademelerini anlattı. Recep Bey nasıl bir hata alıyorsunuz imzalama esnasında? Özde Hanım uzun süredir bizde çalışan personelimiz. Yaklaşık 3,5 yıldır bünyemizde çalışıyor. Operatör olarak başladı. Kısa süre içerisinde çok ciddi ve bizim önemli projelerimizde yer aldı. Kaliteli hizmetler verdi. Bir süre sonra terfi ederek bir üst pozisyona geçti. Akabinde de tekrar terfi ederek şu anda bizim takım lideri dediğimiz kendine bağlı yaklaşık 15 personelle birlikte hizmetlerini götürmekte. Tabii, isim soyisim rica edebilir miyim? Damla'nın önce çağrı merkezimizde. Çağrı merkezli organizasyon olarak bakacak olursak genel itibariyle birçok firmada benzer bir süreçler yürüyor. Temelde agent dediğimiz operatörler vardır. Bu arkadaşlarımız doğrudan çağrı karşılayan arkadaşlarımızdır. Bunların bir üst segmentinde genelde takım lideri dediğimiz arkadaşlar vardır ve yaklaşık 10 ila 15 arasında operatörün başındadır. Bu operatörlerin o gün içerisinde doğru bir şekilde süreçlerini yürütebilmeleri için, çağrıları doğru bir şekilde karşılayabilmeleri için, aynı zamanda onların motivasyonlarını yüksek tutabilmek için çalışmaktadırlar. Belli adette takım liderinin üzerinde de supervisor dediğimiz pozisyonda arkadaşlar var. Onlar daha çok yüzden itibaren yaklaşık 250-300 kişiye kadar çıkan personelleri yönetirler.
En tepede de genel itibariyle çağrı merkezi müdürleri yer almaktadır. Çağrı merkezi operatörleri 2 farklı birimde görev alıyorlar. Dışarıdan gelen çağrıları alan inbound birimi ve içeriden direkt arama yapan outbound birimi. Evet, şu an bilginize erişmişsiniz. PIN numaranızı bloke mi ettiniz? Şu an verebiliyor musunuz? PIN numaranızı unuttunuz mu siz? Inbound'da müşteri temsilcileri her zaman gelen çağrıyı cevaplar. Çağrı gelmediği zaman hiçbir işlem yapmazlar aslında. Ama bu mümkün olmuyor tabii ki hiçbir yerde. Sürekli çağrı gelir, müşteri temsilcisi çağrıyı alır, kaydını girer. İletilmesi gereken şeyler varsa iletir. Bütün günü aslında yaptığı iş bu. Yani tamamen sadece çağrı almak. Bu günde 50 çağrı da alabilir, 150-200 çağrıya kadar da çıkabilir. Satış çok farklı. Yani çağrı almaktan çok farklı ve çok daha zor. Yani satış yapacak olan müşteri temsilcisinin psikolojisinin çok iyi olması gerekiyor, stresli olmaması gerekiyor. Ama tabii ki çalıştığı iş, işte belirli bir kotaları var, belirli bir hedefi tutturmak zorundalar. Bunlar hep onlarda stres yaratan unsurlar. Dolayısıyla bu stres yaratan unsurları en aza indirgemek için çeşitli motivasyonlar yapılıyor. İşte halay çekmek olsun, göbek atmak olsun, çeşitli işte tabular, diğer oyunlar vesaire gün içinde sürekli motivasyonu arttırmak için yapılan şeyler bunlar. Çağrı merkezi operatörlüğü her açıdan oldukça stresli ve zor bir çalışma düzeni içeriyor. Fatih Bey de şirket olarak Özde Hanım ve çalışma arkadaşları için çalışma ortamındaki her türlü olanağı en ince detayına kadar yapılandırmış. Evet, şu an 17.1 Öncelikle ortam çok önemli. Çok fazla insan birbirine yakın bir şekilde çalışıyor ve sürekli akşama kadar telefonlarla konuşuyorlar ve bir kişinin yanında bir başka operatör var. Dolayısıyla öncelikle ortamı doğru tasarlamak gerekiyor. Bunların içerisinde ses izolasyon yapıları, duvarlarla ilgili kullandıkları telefon setleri, kulaklıklarla ilgili zemin, tavan, bütün bunların bir şekilde sesi izole edebilecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Bunlar biraz daha ortamla ilgili mevzular. Ortamın dışına geldiğimizde ise teknolojik tarafta çağrıların yönlendirilmesi, kişilerin yetkinlikleri, doğru yetkinlikteki kişilere doğru çağrıları aktarabilmek. Çünkü arayan kişi çok farklı sebeplerle arayabiliyor. Bugün işte şunun için 1'e basın, bunun için 2'ye basın gibi menülerle karşılaştığımızda esasında bu bir teknolojik yapılandırma. Bu teknolojik yapılandırmada bunun temel sebebi esasında kişinin beklediği hizmete uygun kişilere yönlendirilmeye çalışılması. Orada başlayan bir karmaşık teknoloji var. Bu karmaşık teknoloji çok yoğun çağrı trafiklerinde farklı lokasyonlardaki insanları merkezi olarak doğru yönetmeyi de öngören bir yapılanma. Bir çağrı merkezi operatörünün verimli çalışabilmesi ve sağlık sorunlarıyla karşılaşmaması için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bunlardan ikisi ergonomik koltuklar ve işlevsel kulaklıklar. Rahatsız koltuklarda tüm gün oturarak çalışan çağrı merkezi operatörleri, sırt ve bel ağrısı gibi şikayetlere sahip oldukları gibi sürekli bozulan işlevsiz kulaklıklarla çalıştıklarında da verimli çalışabilme özelliğini kaybediyorlar. Özde Hanım'ın çalışma ortamında dikkatimizi çeken bir diğer detay da operatörlerin kendilerine has bir üslupla dekore ettikleri çalışma masaları ve bu masalardaki aynalar. Onlardan önce görüyorum. İnternetle ilgili bağlantıları. Evet, Ataşehir için bayi bilgilerini paylaşıyorum. Her müşteri temsilcisinin zaten kendi masası olmasına özen gösteriyoruz biz. Kendi kabini diyoruz biz onlara. Tamamen kendine göre neden hoşlanıyorsa, orada neyi görmek istiyorsa onun koymasına izin veriyoruz. Bu zaman zaman müşterilerle geçen garip diyaloglar da olabiliyor. İşte kendilerini iyi hissetmeleri, sürekli böyle gülümsemelerini görmek için aynalar vardır genelde hepsinin masasında zaten. Özellikle bayanlarda. Müşteri temsilcileri genel olarak yaptıkları görüşmelere göre, aldıkları çağrılara göre puanlandırılıyorlar.
Dolayısıyla bu puanlarının düşük olmaması gerekiyor. Bu puanlarının yüksek olması için de işte söylememeleri gereken kelimeler çok basit şeyler aslında ama her zaman zaten kullandığımız şeyler müşteriyle konuşurken de ağzımızdan çıkabiliyor. En basiti hı hı gibi bir kelime. Yani nasıl arkadaşınızla konuşurken hı hı dersiniz, müşteri temsilcisi müşteriyle konuşurken bunu asla söylememesi gerekiyor. Ama çok fazla çağrı alıyorlar, çok fazla konuşuyorlar. Dolayısıyla ister istemez bir yerde kaçabiliyor. Onun önüne almak için genelde hepsinin masasında mutlaka çok takıldıkları bir kelime vardır. Yani hı hı olur, işte anladım olur, maalesef olur. Bunları aslında kullanmamamız gereken kelimeler. Hepsinin takıldığı bir noktayı mutlaka yazarlar masalarına. Ancak iade çeki pozisyonlarımız gereği ürününüzü almış olduğunuzda eğer çek işlemiyle tekrar bir sağlam olduysa eğer ürününüzle ilgili herhangi bir ücret iadesi gerçekleştiremiyoruz. Çağrı merkezleri yalnızca firmaların müşteri hizmeti ihtiyacını gidermekle kalmıyor, bunun yanında kurulduğu il veya ilçede ciddi istihdam ve ekonomik hareketlenme yaratıyorlar. Çağrı merkezinin enteresan boyutlarından bir tanesi, gelmiş olduğumuz teknolojik yapılanma itibariyle bugün herhangi bir noktada aradığınızda çağrının Türkiye'nin veya dünyanın farklı noktalarında karşılanabilir durumda olması. Bu esasında çok büyük bir esneklik kazandırıyor. O yüzden özellikle son dönemlerde görmüş olduğumuz şey Anadolu'da çağrı merkezi yapılanmaları var. Bunu önemsiyoruz. Önemsememizin sebebi en küçük çağrı merkezi 100-200 kişiyle başlıyor ve birçok ilde doğrudan birincil işveren haline geliyorsunuz. Ve o ilin ortamını doğal olarak değiştiriyorsunuz. Çağrı merkezinde çalışanların büyük bir kısmı bayan. Ve yeni teknolojilerle birlikte bir süredir de kullanılan home agent dediğimiz evden çalışma teknolojilerini destekleyebildiği için bayan istihdamı, engelli istihdamı ve aynı zamanda da gençlerin istihdamı konusunda çok ciddi avantajlar sağlayabiliyoruz. Bu açıdan çağrı merkezi çok değerli. Esasında çağrı merkezleri ilk olarak İstanbul merkezli olarak kuruldu ve uzun bir süre İstanbul merkezli çalıştı. Ancak zaman içerisinde maliyetlerin yüksek olması sebebiyle ve doğu tarafındaki teşviklerin oluşması sebebiyle biraz daha Anadolu'ya doğru kaymaya başladı. İlk açılan çağrı merkezleri Erzurum gibi, Diyarbakır gibi yerlerde doğu tarafında başladı. Akabinde de doğuda ve özellikle İç Anadolu'da bugünlerde de Ege'de birçok şekilde yayılmış durumda. Çok kabaca bakacak olursak bunların içerisinde Samsun gibi, Rize gibi, Artvin gibi, Erzurum gibi, Gümüşhane gibi, Erzincan gibi, Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Elazığ, Diyarbakır gibi birçok illerde bugüne kadar çağrı merkezi oluşmuş durumda. Bunun yanında Bingöl gibi, Bitlis gibi doğu tarafında çağrı merkezleri yer alıyor. Batı tarafına doğru bakacak olursak da Ankara doğal olarak oluşan bir çağrı merkezi yapısı. Bunun yanında Eskişehir gibi, Afyon gibi, Uşak gibi, Denizli gibi, İzmir gibi, Antalya ve Karaman gibi yerlerde de çağrı merkezi oluşumları devam etmiş durumda. Halen yeni yatırımları planlanıyor. Farklı illerde yeni çağrı merkezleri açılacak. Kabaca bir süre sonra, tahminen bir süre sonra baktığımızda da Anadolu illerimizin çok büyük bir kısmında %70-80'i civarında ilde çağrı merkezinin olduğunu göreceğiz. İyi günler, Van'da nasıl yardımcı olabilirim? Çağrı merkezi ağının günden güne büyümesi, ihtiyaç duyulan denetlenmenin yapılabilmesi için yeni güvenlik sistemleri oluşturulmasına sebep olmuş. Bunlardan biri de görüşmelerin kayıt altına alınma zorunluluğu. Tüm bu güvenliklere rağmen yine de operatörler zaman zaman kötü niyetli müşterilerin saldırılarına maruz kalabiliyorlar. Görüşmelerin kayıt altına alınmasının birkaç tane nedeni var aslında. Birincisi, bu ses kayıtları dinleniyor ve müşteri temsilcisinin verdiğim bilgilerin doğruluğuna, işte müşteriyle görüşmesine kadar hepsi zaten inceleniyor. Ve işte müşteri temsilcisine gerekli puanlamalar, performansını belirleyici etkenleri oluşturuyor bu. Mail adresi kullanıyorsanız rica edebilir miyim lütfen Derya Hanım? Bunun dışında bir de müşterimiz problem yaşadığı zaman ya da bir müşteri temsilcisiyle görüşüp yanlış bir bilgi aldığı zaman bunu bize aktarabiliyor. Yani diğer müşteri temsilcisini aradığında arkadaşınız bana yanlış bilgi vermiş, o aslında öyle değil böyle dediği zaman biz o kayıtları mutlaka dinliyoruz ve varsa yanlış bir bilgilendirme mutlaka düzeltilmesini sağlıyoruz. Hem personel açısından bilgilendirmeyi düzeltiyoruz hem de müşterimize mutlaka işte bilgilendirme evet yanlış olmuş ama
Böyle böyle işte gerekli özürleri dileyerek, gerekli bilgilendirmeyi yaparak mutlaka müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz. Fikret Bey, benim yardımcı olmamı istediğiniz farklı bir konu konuşmuş. Genel olarak şöyle söyleyeyim ben size, küfredip kapatan müşterilerimiz çok az. Ama bir tane müşterimiz vardı, evet, sürekli, yani yılmıyor, hiçbir şekilde yılmak yok. Arıyor, benim ismim budur, budur. Ondan sonra ağzına geleni sayıyor, telefonu kapatıyor. Bizim kapatmamıza fırsat bile vermiyor. Ondan sonra diğer arkadaşımıza düşüyor. Tabii o sırada bana düştüyse çağrı, ben bitmiş durumda oluyorum zaten. Bu sefer diğer arkadaşıma düşüyor. Evet işte bilmem ne bey diyor. Ondan sonra ona da bir güzel küfür ediyor. Onu da kapatıyor telefonu. Bu sefer ikimiz bitmiş oluyoruz. Başka birine düşüyor. Çünkü çağrılar sırayla düştüğü için MT'lere. Yani yılmadan arayan, küfür eden çok nadir de olsa müşterilerimiz oluyor. Yani takmış oluyorlar. Hani belki bilincinde, belki bilincinde değil, hani bu işi evet biz yapıyoruz ama belirli prosedürler, belirli kurallar var. Dolayısıyla eğer bir işlem yapılamıyorsa, yani bunun müşteri temsilcisinin elinde olmadığını biliyorlar ya da bilmiyorlar ama bu şekilde gerçekten kötü konuşan, küfür eden müşterilerimiz oluyor maalesef. Evet. Yardımcı olmaya çalışayım. Sizin sözünü rica edebilirim. Kısa zamanda çok büyük bir hızla büyüyen çağrı merkezi sektörünün gelişmesine katkıda bulunan bir başka faktör de Çağrı Merkezleri Derneği'ne sahip olması. Çağrı Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Pekkan, bize dünyadaki ve Türkiye'deki çağrı merkezi sektörünün durumunu anlatırken önemli bir noktaya dikkat çekiyor: eğitim. Olmasa dahi ürününüzle ilgili olarak işlemlerinizi sağlayabiliyorsunuz. Hani hızınız da gelmiş olsa sistemlerimizde çek bilginiz kayıtlı olduğu için ücret iadesi sağlanamayacak. Tabii dünyada aslında çağrı merkezi sektörünün gelişimi Türkiye'ye göre biraz daha eski. 1960'ların sonu 70'lerden itibaren çağrı merkezlerinin çeşitli uygulamalarını görüyoruz. Yani Türkiye'de de daha 90'ların sonuna doğru aslında profesyonel anlamda çağrı merkezi ilk başlıyor. Tabii ki yola çıkış noktası ilki müşteri hizmetleri, bir şikayet veya bir isteğin firmaya iletilmesi amacıyla çağrı merkezleri hizmet vermeye başlamış. Türkiye'de de dünyadakine benzer bir yol haritası var. Zaman içinde mevcut müşteri hizmetlerinin üzerine şu anda bizim katma değerli servisler diye adlandırdığımız satış olsun, ikna olsun, tahsilat olsun hizmetler eklenerek çağrı merkezlerinin hizmet portföyü genişletilmiş durumda. Hemen hemen bütün aslında sektörler çağrı merkezlerini bir şekilde kullanıyorlar. Sektörümüz her sene, son 5 sene içinde de bu rakamları görüyoruz, %20'nin üzerinde büyüyor. Bu aslında hala bir açlığın olduğunu, bu sektörde bir talep olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İkinci bakabileceğimiz nokta, dünya ile karşılaştırırsak Türkiye'deki çağrı merkezi sektörü nerede diye bakabiliriz. Şu anda çağrı merkezi sektörünün biz 4 ila 6 kat daha büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz önümüzdeki dönemde. Şu anda 55 bin civarında olduğunu düşünürsek bu sektördeki istihdamın, belki hemen kısa vadede böyle 5-6 kat olmasa bile önümüzdeki 3-4 senelik sektörde 100 binleri çok rahat telaffuz edebileceğimize biz inanıyoruz. Ama bir diğer noktada bu bir aslında ihraç edilebilecek de bir konu. Bir tür servis ihracatı da olabilecek bir konu. Bunun da en büyük önündeki engel yabancı dil konusu. Çünkü Türkiye bugün konumu itibariyle kültürel olarak Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle, teknolojik altyapısının son derece gelişmiş olması nedeniyle çağrı merkezleri konusunda bölgesel bir merkez olma potansiyeline sahip. Fakat niye bu noktada adım atamıyoruz? Çünkü işte Almanca dışında, o da Almanya ile olan yıllardan beri olan özel ilişkiler ve Almanya'da gelişen jenerasyon Türkiye'ye gelmesinden dolayı bir yabancı dil derinliğimiz var. Fakat diğer Avrupa dillerinde, özellikle Batı Avrupa dillerinde Türkiye'de bir çağrı merkezinde çalışacak, hizmet verecek seviyede o yabancı dile hakim, bilen kişi bulmakta sıkıntı var. Dolayısıyla bu sektörün önünü açacak diğer bir konu da yabancı dil konusunda orta ve uzun vadeli programlarla daha çok genç arkadaşı yabancı dille donanımlı hale getirip Türkiye'deki kurulacak çağrı merkezleri üzerinden öncelikli olarak Avrupa'ya ama tüm dünyaya bu hizmeti ihraç edebilmek. Kablo TV kullanıyor kendisi Barış Mahallesi'nde. Bununla ilgili bir şey. Eğer Bir çağrı merkezi operatörü olabilmek için öncelikli olarak doğru ve düzgün bir şekilde konuşabilmek önemli.
Fakat bu meslekte dinlemeyi bilme ve sabretme yetisine sahip olmayınca doğru konuşmak da yeterli olmuyor. Diksiyonunu doğru kullanması, diksiyonunun düzgün olması çok önemli bir çağrı merkezi operatörünün. Karşındaki insanın ne istediğini anlamak çok önemli. Bir de yardımcı olma isteği, yardımcı olma hevesi çok önemli. Yani biz buraya işe başlayan kişilerde hep bu hevesi çok arıyoruz aslında ki böyle olması gerekiyor. Yani bu işi sevmeli. Bu işi sevmeyen insan, yani telefonla konuşmayı, insanlarla konuşmayı sevmeyen insan bu işi yapamaz. Dolayısıyla bu işi yapabilecek kişilerin konuşmayı seven, gerçekten iletişiminin kuvvetli olması gerekiyor. Daire numarası kaçtı acaba? İlk açtığımızda mutlaka isimle birlikte bir hitap etmemiz gerekiyor. İşte iyi günler, ben Özde nasıl yardımcı olabilirim şeklinde. Sonrasında zaten müşterinin tipine göre müşteri ya hemen açıklar, direkt konuya girer, özellikle çok kızgınsa. Çok kızgın değilse, lafı dolandırıyorsa anlatır. Bekler ki biz ondan hani bir şeyleri çıkarmaya çalışalım. Müşteri tipleri çok farklı çünkü. Sonrasında zaten olayın gidişatına göre müşteri derdini anlattıktan sonra tabii ben hemen yardımcı olmaya çalışayım size deyip konuyla ilgili işte yapabileceğimiz ne varsa müşteriye aktarabileceğimiz, bunu tabii ki günlük dilde değil, belirli standart cevaplarla çok fazla normal arkadaşımızla konuşur gibi değil de belirli kriterlere uyarak müşteriye gereken cevabı veriyoruz. Yapılacak bir işlemi varsa yapıyoruz. Yapılamayacaksa uygun bir dilde bunu anlatıyoruz kendisine. Kısa zamanda büyüyüp gelişen çağrı merkezi sektörünün kendisi gibi çalışanları da oldukça genç. Ve bu genç nüfus her gün ülkenin dört bir yanından gelen çağrılara en iyi şekilde cevap vererek milyonlarca müşterinin sorunlarını çözmesine yardımcı oluyorlar. Bir şikayetimizde, derdimizde, isteğimizde hemen telefona uzanıp arıyoruz. Biraz ben zaman zaman böyle hafif ironik doktorlara da benzetiyorum. Bir derdi olan arıyor. Böyle hani nasılsın, iyi misin veya ne kadar iyi bu işi çözmüşsünüz diye bir konuşma olmuyor. Hep böyle bir dert var, bir sorun var, çözülmesi gereken bir nokta var. Ve o arkadaşlar günde 100'e yakın müşterileriyle veya vatandaşla çok böyle hızlı ve çabuk olmaları gereken bir süre zarfında etkin dinleyip, sorunu iyi anlayıp hemen o çözümü de yine o telefon görüşmesi süresi içinde verip o vatandaşı veya müşteriyi de memnun bir şekilde aslında yolcu etmeleri gerekiyor. Gerçekten çok zor, stresli bir iş, yoğun bir iş. Bu arkadaşlar, hani hepimiz bu hizmetleri kullanıyoruz. Kafamızda şöyle canlansın, bunlar çok gençler, iyi eğitim almışlar. Son derece aslında arayan hepimizin dertlerini çözmek konusunda hevesliler, istekliler. Ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Biz de aslında telefonun diğer ucundaki kişiler olarak aynı şekilde onlara empatik yaklaşırsak, bu iyi niyetlerini, baştan iyi niyetli yaklaşımı biz de onlara gösterirsek, onlardan çok daha hızlı ve kaliteli bir hizmet alacağımız hepimizin, ben inanıyorum. Gerçekten önemli bir sektör. O genç arkadaşların sırtında da hızlı bir şekilde büyüyor. Kimileri çağrı merkezi operatörlerini robotlardan, telesekreterlerden ibaret sansa da onlar aslında içimizden, bizlerden biri. Bizlere bir telefon kadar yakın ve aynı zamanda alabildiğine uzak bu genç insanların müşterilerden beklentileri oldukça net. Anlayış ve empati. Değişimi gerçekleştirebileceğinizi öğrenmek istiyorsunuz. Yardımcı olmaya çalışayım. Bin olarak nereden ulaşmıştır size? Şimdi çağrı merkezleri operatörleri evet insanların kendilerini görmeden konuştukları kişiler. Yani insanlar evet birileriyle konuşuyor ama kiminle konuştuğunu görmüyor, bilmiyor. Onun orada ne kadar yetkisi olduğunu ya da hangi işlemleri yapıp yapamayacağını bilmiyor. Dolayısıyla aslında insanlardan beklentimiz müşteri temsilcilerine karşı biraz daha anlayışlı olmaları. Yani yapılabilecek işlemler varsa mutlaka yapılıyor ama karşınızdaki insanın da bir yere kadar bir yetkisi, bir sınırı var.
Dolayısıyla bunu zorlamamak gerekiyor bence. Arayan kişiler evet karşılarındakileri genelde şey de yapıyorlar bazen. Sen robot musun? Hep aynı şeyi söylüyorsun. Benim karşımda telesekreter mi var? Başka biri yok mu görüşeceğim? Yani karşılarında konuşanlar evet gerçekten insanlar ve gerçekten bu işi yapan insanlar. İletemem. İletmek istediğiniz farklı bir işlem var mıdır? Anlıyorum. Gerekli bilgi tarafımıza iletildiği gibidir. Şikayetlerinizi paylaşıyoruz Necip Bey. İyi günler diliyoruz size.